20. yüzyıl, insanlık tarihinin belki de en çalkantılı, en karanlık dönemlerinden biri. Peki, akıl ve vicdanın sınırlarını böylesine zorlayan olaylar karşısında insan ne yapar? Bu devasa yıkımın ortasında durup, olan bitene bir anlam vermeye çalışmak, bu mümkün müdür acaba? Bu derin felsefi sulara dalmadan hemen önce bu yolculuğa devam edebilmemiz için küçük bir ricamız var. Kitap Felsefe kanalına abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok seviniriz. Evet, işte bütün mesele bu soruda düğümleniyor. Toplama kamplarını, totaliter rejimleri, yani insanın kendi kendine yarattığı o cehennemleri anlamaya çalışmak. Bu bir cüretkarlık mı, yoksa aslında insani bir zorunluluk mu? Şöyle düşünün, 20. yüzyılda yaşananlar o güne dek bildiğimiz ne varsa hepsini alt-üst etti. Özellikle totalitarizm gibi daha önce hiç görülmemiş siyasi canavarlar, Batı düşüncesinin o bildik kategorilerini, ahlaki ve felsefi kalıplarını resmen paramparça etti. Yani eski kelimeler bu yeni ve korkunç gerçekliği açıklamaya artık yetmiyordu. Ve işte tam da bu entelektüel ve ahlaki çöküşün ortasında bir düşünür, Hannah Arendt, öne çıktı ve bu korkunç yüzyılın olaylarını anlama görevini tutkuyla üstlendi. O, sadece kınamakla, lanetlemekle yetinmedi. O, anlamaya cüret etti. Peki, Arendt'in bu zorlu anlama yolculuğunun izlerini nerede bulabiliriz? Cevap, 1930'la 1954 yılları arasında yazdığı ve daha sonra Anlama Denemeleri başlığıyla bir araya getirilen makalelerinde saklı. Bu yazılar, onun düşünsel mücadelesinin adeta canlı bir kaydı gibi. Bu denemeler, Arendt'in zihin haritasını gözler önüne seriyor. Düşünsenize, organize suç ve evrensel sorumluluk ya da totalitarizmin doğası üzerine gibi başlıklar. Ne kadar çetrefilli ve acil konularla boğuştuğunu buradan bile anlıyoruz. O, sadece olan bitene bakmadı, derinine indi, görmeye çalıştı. Ve işte şimdi, bu sunumun en can alıcı, en kritik noktasına geliyoruz. Arendt için anlamak ne demekti? Çünkü o, bu kelimeyi alıp alışılagelmişin çok dışında bambaşka bir yere koydu, onu yeniden tanımladı. Bunu en iyi kendi sözlerinden dinleyelim. Gördüğünüz gibi anlamak onun için varılacak bir hedef, çözülecek bir denklem değil. Anlamak, bitmek bilmeyen bir arayış, devam eden bir süreç. Ve yazmak da bu sürecin ta kendisi. Arendt'in getirdiği o devrimci farkı burada çok net görebiliriz. Bakın, çoğumuz için anlamak nedir? Bir sorunu çözmek, bir sonuca varmak, bir şeyi yargılamak, yani araçsal bir eylem. Ama Arendt için durum tamamen farklı. Anlamak, bir yabancı olarak içine fırlatıldığımız bu dünyayla bir nevi barış yapma, onunla uzlaşma çabasıdır. Bir sonuç değil, hayat boyu süren bir faaliyettir. Ve belki de en önemlisi, dış dünyayı anlarken aslında kendimizi anlama sürecidir. İyi de Arendt bu kendine özgü anlama kavramını 20. yüzyılın en büyük kötülüğüne yani totalitarizme nasıl uyguladı? İşte bu onun düşüncesinin en zorlayıcı ama bir o kadar da en önemli kısmı. Bakın, burası çok ama çok önemli. Arendt'e göre totalitarizmi anlamaya çalışmak, onu affetmek ya da haklı çıkarmak anlamına asla ama asla gelmez. Tam tersine, anlamak demek, bu tür dehşet verici olayların yaşanabildiği bir dünyada yaşadığımız gerçeğiyle yüzleşmek ve bu gerçeklikle bir şekilde uzlaşmaktır. Bu gerçekten acı verici bir yüzleşme. İşte böylece Arendt için anlamak yalnızca entelektüel bir egzersiz olmaktan çıkıyor ve insan olmanın, bu dünyada canlı kalmanın temel bir biçimine dönüşüyor. Ve bu asla tamamlanmayacak, sonu gelmeyecek bir yolculuk. Arendt'in o muhteşem tanımı da tam olarak bunu söylüyor zaten. Anlamak, doğumla başlayıp ölümle biten, sonu gelmeyen bir aktivitedir. Her birimizin bu dünyaya bir yabancı olarak geldiği ve hayatımız boyunca bu dünyayla bir uzlaşma aradığımız gerçeğinden doğar. Anlamak bizim insani varoluş biçimimizdir. Peki ya siz? Hannah Arendt'in bu derin anlama yolculuğundan ilhamla kendi hayatınıza, kendi çağınıza baktığınızda bu dünyayla barışmak için kendinize hangi soruları sormaya cesaret ediyorsunuz?